Herkese merhaba, ben Aykut Yavuz. Aykut Yavuz Fransızca Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir süredir yeni video yayınlayamadım yoğunluğumdan dolayı, kusura bakmayın. Şimdi başlangıç seviyesi için eklemek istediğim ve tekrar üzerinde durmak istediğim bir konu hakkında video hazırladım. Eskü ve keskü. Çünkü bu eskü ve keskü konusu karıştırılıyor. Hangi durumlarda esküyü kullanacağız ve hangi durumlarda kesküyü kullanacağız? Bunlarla ilgili örnekler vereceğim. Kısaca böyle hap gibi bilgiler, böylece bir daha karıştırmamış olacaksınız. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın ve lütfen oynatma listelerine baktığınız zaman bütün seviyeler orada, bütün dersler sıralı bir şekildedir. O çok önemli kanalın düzeni ve sistematiği açısından. Lütfen dikkat diyorum. Bütün konular var. Ben gerekli gördüğümde zaten gerekli eklemeleri de yapıyorum. Şimdi dersimize başlıyoruz. Instagram sayfamda da paylaşımlar devam ediyor. Orayı da lütfen takip edin. Şimdi bu sayfada bir başlık attım, dikkat ederseniz. Quelle est la différence entre est-ce que et qu'est-ce que? Şimdi est-ce que bir soru kipidir, qu'est-ce que de bir soru kipidir. Ama ikisi, bu iki kalıp farklı durumlarda kullanılıyor. Şimdi bir özet bilgi veriyorum. On utilise est-ce que pour les questions fermées, yani kapalı sorular için. Ne demek şimdi kapalı soru, onu da anlatacağım. Ve qu'est-ce que pour les questions ouvertes, yani açık uçlu soru dediğimiz, biz dil bilgisine öyle diyoruz Fransızca'da, açık uçlu sorular içinde qu'est-ce que'yu kullanıyoruz. Qu'est-ce que soru kipini kullanıyoruz. Şimdi est-ce que için örnek, iki tane burada örnek verdim bu sayfada. Est-ce que vous buvez du vin? Bakın şimdi kapalı soru bu demek. Karşı taraf, yani muhatabınız bu soruya evet veya hayırla, yani çok böyle açıklama yapmadan cevap veriyorsa kapalı sorudur bu ve cevap da kapalıdır. Yani o yüzden burada est-ce que vous buvez du vin, yani şarap içiyor musunuz diye bir soru geldi diyelim ki. Cevabı bunun evet, yani oui veya non olabilir. Yani non je ne bois pas de vin de diyebilirsiniz tabii. Oui j'en bois, oui je bois du vin de diyebilirsiniz. Ama böyle hikaye anlatamazsınız bu sorunun karşısında. Anlatabildim mi? Yani evet veya hayır cevabı aldıran soru tipidir est-ce que. Est-ce que vous avez vu le voleur? Bakın şimdi polis geldi. İşte hırsızı gördünüz mü dedi, ya da oradaki komşular ve da mağdur kişi. Est-ce que vous avez vu le voleur? Hırsızı gördünüz mü? Şimdi bir kişi evet veya hayır der burada, değil mi? Oui je l'ai vu. Evet onu gördüm. Non je ne l'ai pas vu der. Yok şöyle oldu böyle oldu falan deme şansı pek yok. Cevap nettir, yani evet veya hayırdır. Evet gördüm hırsızı veya hayır onu görmedim. Yani cevap oui veya non ise bunu biz est-ce que, yani gördünüz mü, işte mi mu, hani soru kipi tarzı. Est-ce que vous buvez du vin? Şarap içiyor musunuz? Est-ce que vous buvez un jus de fruit? İşte bir meyve suyu alır mısınız ya da içiyor musunuz? Est-ce que vous avez vu le voleur? Hırsızı gördünüz mü? İşte buradaki est-ce que bizim Türkçe'de o mi mu, gördünüz mü mi şeklinde bir soru kipidir. Daha önceki derslerimde, videolarımda zaten bu soru kipleri çok geçti ama çok karıştırılıyor. Est-ce que ile devam ediyoruz. Est-ce que vous travaillez? Çalışıyor musunuz? Bakın. Çalışıyor mu? Çalışıyor musunuz? Çalışıyor musun? Est-ce que vous travaillez? Réponse ne olabilir burada? Cevap oui je travaille. Evet çalışıyorum. Veya ne olabilir? Non, je ne travaille pas. Hayır, çalışmıyorum. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Non, je suis au chômage. Hayır, işsizim. Şeklinde. Dediğim gibi bu est-ce que soru kipinin soru kipiyle kullandığımız kalıplar, cümleler bu şekilde. Diğer örneğe geçelim. Est-ce que vous parlez français? Burada oui de diyebilirsiniz. Oui, sadece oui. Oui je parle français de diyebilirsiniz. Veya non, hayır demek, yani konuşmuyorum. Veya biraz daha açarak, hani cümleyi devam ederek cümleye non je ne parle pas français
diyebilirsiniz. Hayır, Fransızca konuşmuyorum. Ama bunun dışında bir cevap verme şansı bırakmıyor bu soru kipi, fark ettiyseniz. Yani burada hayatınızı anlatamazsınız bu soru karşısında. Üçüncü örneğe geçiyoruz. Est-ce que vous aimez le poisson? Lokantaya gittiniz, birisi sordu ya da sizi davet edecek. Ne dersiniz? Oui veya non. Veya oui, j'aime le poisson. Veya non, je n'aime pas le poisson dersiniz. Bunun dışında bir alternatif pek gözükmüyor. Evet, devam ediyoruz. Şimdi az önce est-ce kalıbını, soru kipini anlattım. Şimdi qu'est-ce geçiyoruz. Şimdi öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Qu'est-ce nereden geliyor? Qu'est-ce soru kipi que artı est-ce'den oluşmakta. Zaten burada formülü yazdım. Yani açılımı, formülün açılımı bu. Que zaten ne demek? Quoi, que şeklinde düşünün. Artı est-ce. Az önce gördüğümüz o est-ce kalıbını qu'nün önüne getiriyoruz ve ünlü dediğim gibi hani daha önce de hep açıkladım. İki ünlü karşı karşıya geldiğinde ne yapıyorduk? Bir ünlü oradaki e ya da sesli harf gidiyordu. Dolayısıyla buradaki kö'nün e seslisi gidiyor, e harfi gidiyor. Bir apostrof yapıyoruz ve bu que eşittir qu'est-ce oluyor. Şimdi burada qu'est-ce ne işe yarıyor? Örnekten gidelim. Bazı şeyleri örneklerle anlatmak daha kolay. Yoksa öbür türlü işin edebiyatına gireriz. Hiçbir işe de yaramaz. Ben hani bildiğiniz gibi direkt konuya giren ve çok böyle hani bla 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 çok böyle nasıl söyleyeyim size zaman kaybettirecek bilgiler veren bir insan değilim. Şimdi qu'est-ce que vous faites ici diye bir soru geldi. Burada ne yapıyorsunuz demek. Yani burada ne iş yapıyorsunuz veya burada ya da neden buradasınız gibi bir anlama da gelebilir. Birisi şaşkınlıkla size bunu sorabilir. Ya burada ne işiniz var? Hani burada ne iş yapıyorsunuz derken hangi işte çalışıyorsunuz falan değil. Yani niye buradasınız? Neden durduk yere burada karşıma çıktınız gibi bir soru olabilir. Şimdi bu soruya bakın dikkat ederseniz farklı cevap şekilleri mümkün. Burada o yüzden dedim. Plusieurs réponses sont possibles. Bu ne demek? Birçok cevap mümkün. Şimdi qu'est-ce que vous faites ici diye sorusu geldiğinde şunu diyebiliriz. Yani cevap olarak böyle bir cevap verebiliriz. J'attends le directeur. Müdürü bekliyorum. Şirkete gelmişsinizdir. İş görüşmeniz vardır. J'attends le directeur. Sonra je travaille ici diyebilirsiniz. Burada çalışıyorum. Veya birisi derse siz işte Paris'te görmüş, denk gelmiş sokakta. Ne yapıyorsun burada? İşte ne yapıyorsunuz burada? Je vis ici der o kişi. Ben zaten burada çalışıyorum. Yani pardon, burada yaşıyorum. Je vis à Paris. Je vis dans cette ville. Je vis en France dersiniz. Mesela zaten yani ben Fransa'da yaşıyorum. Dolayısıyla qu'est-ce que vous faites ici sorusunun karşısında dikkat ettiyseniz birçok farklı cevap verebiliriz. Ama est-ce için az önce anlattım bu mümkün değil. Diğer örneklere geçiyorum şimdi. Mesela qu'est-ce qu'il mange? O ne yiyor diye bir soru. Il mange des fruits diyebiliriz. Ama sonuçta bu adam sadece meyve yemiyor. Il mange du poisson diyebiliriz. Balık yiyor. Il mange de la viande. Il mange du pain. Ekmek yiyor. Et yiyor. Buradaki que est-ce qu'il mange? İşte ne yiyor bakın. İşte buradaki qu'est-ce que soru kalıbın içindeki o que var ya ne yediğini soruyor. Diğer örneğe geçelim. Qu'est-ce qu'il fait? Aslında bu que est-ce qu'il fait ama ne yaptık? Yukarıdaki formülü uyguladığımız için qu'est-ce qu'il anlamına geldi ve ünlü olduğu için kişi zamiri il olduğu için oradaki qu'est-ce o kö'sü de oradaki e de gidiyor dikkat ederseniz. Bunların hepsini anlattım. Girmiyorum tekrar detaya. Qu'est-ce qu'il fait? Cevap il fait du sport. Ama şunu da söyleyebiliriz. Il dort, uyuyor. Il mange, yemek yiyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani sanırım konu net anlaşıldığını düşünüyorum. Zor bir konu değil, basit bir konu aslında. Ama ne yazık ki bu basitliğe rağmen
bazen insanlar hangisini nerede kullanacağını karıştırıyor. O yüzden bu dersi, bu videoyu yaptım. Şimdi bakın, qu'est-ce que c'est çok duyuyorsunuz. İşte que, est-ce que, c'est aslında veya c'est quoi anlamına gelen bir soru aslında bu. C'est quoi? Nedir? Bu nedir demek. Qu'est-ce que c'est? Bu nedir? Orada işte c'est une table, işte c'est un livre, c'est un stylo, c'est une voiture falan filan, hani c'est un objet, c'est un tableau, ne derseniz deyin. Burada da dikkat ettiyseniz qu'est-ce que c'est, bu nedir sorusunda da est-ce que var aslında içinde. Yani aslında burada şunu demek istiyorum. Est-ce que bir temel soru kipidir. Est-ce qu'den türüyor. O qu'est-ce que c'est de, qu'est-ce que de est-ce qu'den türüyor. Dolayısıyla est-ce qu'nün anlamını az önce anlattığım gibi çok iyi öğrenmeniz ve kaydetmeniz lazım. O nedenle derslerimi çalışırken lütfen bir defter, bir kalem, yanında da çay, meyve suyu veya Türk kahvesi olsun. Ayran içmeyin, derslerimi çalışırken uyursunuz ama bir Türk kahvesiyle iyi gidiyor bu dersler. Ben de öyle tavsiye ediyorum sizlere. Uyanık, zinde ve yorgun olmayan bir şekilde, yorgun olmadığınız bir gün izleyin dersleri lütfen. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Daha detaya girmenin bir anlamı yok. Zaten her şey ortada. Konu net ve anlaşıldığını düşünüyorum ve tekrar etmenizi de tavsiye ediyorum. Çok okumak, çok dinlemek, yabancı dil öğrenirken çok önemli. Bunu üzerine basa basa söylüyorum. Derslerimi lütfen böyle aktif bir şekilde dinleyin. Notlarınızı alın. Oynatma listelerine dikkat ederek. Çünkü orada bütün videolar sıralı bir şekilde. Bazen sorular geliyor arkadaşlar. İşte şu konu var mı, bu konu var mı? Aslında inceleseler kanalı, biraz girip baksalar o sordukları sorunun cevabı orada. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videolar devam edecek. Düzenli olarak çalışın lütfen.